Evet arkadaşlar, şimdi Kos'a girmiş bulunuyoruz artık. Hello YouTube. Hello from Kos. Turkey. Where it is? İzmir. Hoş geldiniz komşu. Paradise Beach geldik biz. Böyle göstereyim sahili. Evet arkadaşlar, arabamızı aldık. Şimdi Ziyaköy'e doğru gidiyoruz. Arabayı alırken biraz sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıyı size hemen kısaca anlatayım. Buraya yer bulabildik bugün için. Direkt buradan gün batımını izleyeceğiz ve yemeklerimizi yiyeceğiz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Kaç yıldır buradasınız? Ne zamandan beri imamlık yapıyorsunuz? Ben 2,5 aydır buradayım. 2 döner, 2 tane kola, toplam 40 euro ödedik. Haberiniz olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Yaklaşık 2 aydır falan video atmıyoruz. Gezdik aslında, gidip gördüğümüz yerler vardı da video çekmedik. Bugün Yunanistan'ın Kos Adası'na gidiyoruz. İzmir'den çıktık, Bodrum'a doğru geçiyoruz. Saat işte şu anda 7'ye doğru geliyor. Bodrum'a da yaklaşık 30-40 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Kos Adası'na Bodrum'dan geçiliyor. Eski videolarda Sakız, Midilli ve Kavala videosunda nasıl yaptıysak bu videoda da aynı şekilde olacak. İşte feribot biletine ne kadar verdik, otele ne kadar verdik, rent-a-car'a ne kadar verdik. Sonra orada yediğimiz, içtiğimiz fiyatları tek tek video içerisinde paylaşacağız. Hani buraya gelecek arkadaşlar ne kadar harcayacak diye bir referans olur hiç yoktan şu günün kuruyla. Böyle bir video çekeceğiz açıkçası. Şimdiden size iyi seyirler. Biz limana doğru geçiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi feribottan indik. Sıraya doğru geçeceğiz. Emoş, sırayı gösterir misin? Evet arkadaşlar, şimdi Kos'a girmiş bulunuyoruz artık. Saat 9'u çeyrek geçe. Bodrum'dan kalkan feribot. Şu anda tam 12.30'da ancak girebildik buraya. Yani çok fazla turist olduğu için, hani Türkiye'den değil, sonuçta farklı ülkelerden gelenler de var. Ondan dolayı çok kalabalık bir kapı. Zaten yani 2 tane konteynerda 2 polis var. Ne yapsınlar, ancak böyle alabiliyorlar. Buraya 4 şekilde girebiliyorsunuz Türkiye'den. Çifte vatandaş olanlar en şanslı olanlar. Avrupa Birliği vatandaşı olanlar hiç resmen sıra beklemeden hızlı şekilde geçiyorlar. Ondan sonra tabii efendim? Yerli ve milliyiz. Tabii ki canım. Tabii ondan şüphe yok. Hayır, ondan şüphe yok. Dün tam 2 saatte yol çıktık. Niye? Gümrükten buradan. Çifte vatandaşlar çok hızlı geçiyor. Neyse söyleyelim de bize çifte vatandaşlık Var mı? Abi de çifte vatandaşmış ama tahminen Türk pasaportunu kullanmış. Eminem soldan gidiyoruz. İşte dediğim gibi çifte vatandaşlar biraz daha hızlı geçebiliyor Avrupa Birliği pasaportuyla. Sonra tabii ki yeşil pasaportlular geliyor. Şans konusunda biraz daha bordo pasaportlara göre biraz daha şanslılar diyeyim, ama yeşil pasaport ve bordo pasaport normal sıraya giriyorlar. Burada işin garip tarafı, kapı vizesi başvurusu yapan insanlar bizden çok daha hızlı geçtiler. Yani burada kapı vizesi, hani bugün için bilmiyorum, belki devamlı böyledir ya da değildir bilemiyorum, ama bugün kapı vizesine başvuru yapan arkadaşlar buradan Kos'ta bizden daha hızlı çıktılar yani. 1 saat falan daha erken çıktılar diyebilirim. Şimdi otele doğru gidiyoruz. Valizlerimizi bırakacağız. Oradan aracımızı alıp diğer rotalara geçeceğiz. Tabii biraz acıktık. Bir şeyler yiyip ondan sonra geçeceğiz. Şimdi daha otele gitmeden çocuklar acıktı diye böyle 2 tane tavuk menü söyledik. Otele gitmeden önce 2 tane de kola söyledik. Ne kadar tutacak yedikten sonra? Harbi mi? Hala da bak bakıyorum, hala da kırıyor. Doğrudur, evet. Ne diyeyim? Afiyet olsun. 2 döner, 2 tane kola, toplam 40 euro ödedik. Haberiniz olsun. Yani böyle direkt sahilde. Tanesi 16 euroymuş dönerlerin. Kola ile birlikte 40 euro tuttu. 39.60 yani. 40 euro diyorum. Arabamızı aldık. Şimdi Ziyaköy'e doğru gidiyoruz. Arabayı alırken biraz sıkıntı yaşadık. Bu sıkıntıyı size hemen kısaca anlatayım. Geldim, arabayı, normal evrakları verdim.
En son artık karta geldi. Karttan depozito çekecek. 1000 euro depozito çekmesi lazım. Garanti Bankası bonus kart kullanıyoruz. Verdim. Denedi. Yok. Bir daha denedi. Yok. Bir daha deniyor. Yok. Ama hiçbir şekilde bana bir bildiri de gelmiyor. Yurt dışı kullanımına açık kart. İnternet alışverişine açık. Mail order'a açık. Yani her şey açık kartın. Ama hiçbir şekilde gelmiyor. Adam dedi ki bu kartta burada ne yazık ki habire sıkıntı yaşıyoruz dedi. Bankanızla görüşmeniz lazım. Bankayı arayamıyorum. E-sim kullandığım için. Bankayı arayamıyorum. Bankanın artık uygulamasından girip yazmaya başladım canlı iletişimde. Bir hanımefendiyle konuştum. Hanımefendinin söylediği bana 1000 euro çekiyor diye tahminim benim. Şüpheli işlem görmüş. Ardından tabii 2-3 sefer daha denedik diye bunların hepsini şüpheli işlem görüp direkt kapatmış kartı. Yani bloke etmiş kartı. Ben de diyorum ki bu işlemlerin hepsi bana aitti. Açık provizyon olacak zaten diyorum. Ama işte şöyle böyle bir şeyler falan söyledi. İşte onaylıyor musunuz tekrar açılması için? Evet falan dedim. Neyse karta tekrardan açtı ama şöyle açıyor. Diyor ki kullanımı açmak için ilk baş incelenecek, gün içerisinde tekrardan açılacak diyor. Süre vermiyor. Ama dedim ki benim işim acil yani hani böyle araba beyefendi süre veremiyoruz diyor yani. Gün içerisinde deneyin diyor. Gün içerisinde açılacak kart. Neyse bir yaklaşık yarım saat 40 dakikaya yakın bekledik. Trendyol'dan bir şey denedim. Ufak bir şey. Baktım en sonunda geçti. Kartı açmışlar. Ondan sonra geldim. Verdiğim gibi direkt 1000 euroyu çekti depozitoyu. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama yaklaşık 1 saate yakın bu bize 1 saate mal oldu. Yani buraya gelirken arkadaşlar ben Midilli'de, Sakız'da bu şekilde depozito orada 290 euro falan çekilmişti de Avis'ten kiraladım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama burada 1000 euro çekiyorlar. Bu 1000 eurodan olabilir. Direkt bloke ediyor. Adam dedi ki yani kendisi de söyledi, buraya gelenler dedi yani Türk vatandaşlarının hepsi bu kartta dedi böyle sıkıntı yaşıyoruz. Yani buraya gelmeden önce muhakkak bankanızla teyitleşin. Garanti Bankası bonus kullananlar için söylüyorum. Teyitleşin. Böyle bir şey yapacağım. Hani bu kadar depozito çekecek. Şimdiden onayını alın yani. Sıkıntı yaşamamanız için. Yani biz yaşadık, siz yaşamayın. Bu da size referans olsun diyelim. Böyle biraz sıkıntılı başladık Kosa ama inşallah bundan sonrası güzel geçecek. Şimdi Ziyaköy'e gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet, burası Elazığ merkeze tam 1400 kilometre uzaklıkta olan Koz Ziyaköy'ü. Burayı Şirince'ye benzettim. Evet, burası Şirince'ye çok benziyor. Doğru diyorsun Emine. Yani Şirince'yi andırıyor. Akşam Allah izin verirse burada yemek yemeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Mert Giyim. Hemen reklamını da yapalım. Şirince'de bulunan Mert Giyim. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Türkçesi, ablanın Türkçesi de benim İngilizcem kadar kısıtlı. Merhaba. Ben de hello. Böyle hediyelik eşyalar var arkadaşlar burada. Zaten baktığım, gördüğüm kadarıyla Kos Adası'nda böyle gidilip görülebilecek tek yer yani köy olarak burası var. Sakız gibi falan değil yani, Sakız Adası'nda görülebilecek çok fazla köy vardı. Arkadaşlar Ziya Köyü'nde bakkala girdik. Çocuklar bir şeyler istiyor, artık duramadılar. 2 su, 2 tane limonata, bir tane de Fanta aldık 500 milimlik. Şunlar 330 milim. Hepsi 6 euro tuttu. Pardon 5,5 euro tutmuş. 5,60. Şimdi akşam yemek için yer bakacağız. Buraya gelmeden önce araştırmıştım. Bu Ziya Köyü'nde Oremedon diye bir restoran var. Oranın manzarasının çok iyi olduğu, en iyi yer olduğu söyleniliyor. Şimdi açıkçası oraya gidiyoruz. Bu yolun sonunda gösteriyor. Akşama eğer yer varsa rezervasyon yaptırmayı düşünüyoruz. Fiyatları diğer yere göre bir tık daha yüksek. Ama gün batımı olarak
en iyi yer olduğu söyleniyor internet ortamında. Çocuklarla gidiyoruz. Türker limonatasını bitirdi. Bir de ablasının fantasını aldı. Evet, tane çünkü içmeyeceğim demiş. Evet, nasıl uzaklaşırız? İşte böyle. Beni çek. Şu anda ters gidiyormuşuz. Evet. Köyün girişindeki restoran Ormedon restoranmış. Böyle bir sürü hediyelikler var. 2 euro, 3 euro civarlarında. Magnetler mesela 1,5 euro. Emine hiç magnet takmayı sevmiyor. Dolaba molaba. Yoksa ben her yerden magnet alacaktım da. Dolabın üstünü doldurmak için. Ama Emine sevmiyor ne yazık ki. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Akşam oldu. Akşam yemeğine geldik Ziyaköy'e. Şimdi biz öğlen buraya geldiğimizde rezervasyon falan yapmıştık. Şurada Ziyaköy'ün meşhur Ormedon restorantı var. Tam şurası. Emine gösteriyor. Orada biz yer ayırtmaya çalıştık rezervasyon. Bugün doluydu, yarın da doluydu. Onun için farklı yerlere gittik. Olimpiya'ya gittik. Ziyaköy'ün öteki başında. O da güzel bir yerdi. Orada da yer yoktu ne yazık ki. Bir de Taverna Ziya diye bir yer var. Orayı da övüyorlar. Yani YouTube diyorum. Google yorumlarında baktım. Oranın da yorumları iyiydi. Oraya gittik. Orası komple kapanmış. Geleceklerin dikkatine yani. Taverna Ziya diye bir şey kalmamış yani. Haberiniz olsun. Biz de en son Avli diye direkt bu Ormedon restoranın direkt karşısında Avli diye bir yer var. Burada rezervasyon yaptık. Şöyle Eminem ortamı göstersin. Buraya yer bulabildik bugün için. Direkt buradan gün batımını izleyeceğiz ve yemeklerimizi yiyeceğiz. Buradan kalktıktan sonra ne kadar ödedik, lezzet konusunda fikirlerimiz ne oldu? Hepsini tek tek tekrardan söyleyeceğiz. Şimdilik bize afiyet olsun. Gün batımında görüşürüz. Güneş dağın arkasına yavaş yavaş neredeyse iniyor. Az kaldı. Buranın zaten şeyi, yani Ziyaköy'ün akşam burada işte güneşi batırmak, yemek yerken güneşi batırmak. Buradaki insanların gelme sebebi buraya, bizim de tabii ki gelme sebebimiz işte burada yemek yerken güneş batışını seyretmek. Güzel bir manzarası var. Dağlar ve denizler gözüküyor. Ona karşı gün batımını izleyerek yemeğini yiyorsun. Böyle bir şey. Eminem ver, ben seni de az çekeyim. Evet, Eminem böyle. Türker. Türker'e yemek gelesiye kadar telefon verdik. Az bir şey oynasın, canı sıkıldı çünkü. Tanemim burada. Şöyle bir mekan işte arkadaşlar. Bu üst terası tabii bayağı büyük aslında. Şurada mesela bu koruluk var da bu koruluğun altında da bayağı kişi var. Şöyle şu arka dağlar falan çok güzel gözüküyor buradan. Hani bilmiyorum size nasıl geliyor da. Güzel bir manzarası var. Evet arkadaşlar bakın tam güneş batıyor. Şöyle göstereyim. Güzel bir görüntüsü var. Eminem'i izliyorum. Türker. Türker de o kadar mutlu ki. Türker yalandan gülücük atıyor. Tane mi? Tamam. Biz de bekliyoruz, halen daha gelmedi yemeğimiz. Evet arkadaşlar. Yedik Allah'a şükür, karnımız doydu. Ne kadar ödediğimize gelelim. Toplamında 90 euro para ödedim. Direkt baştan söyleyeyim. Gelen balık tabağı, 2 kişilik balık tabağı 45 euroydu. Ama bir çupra, bir levrek, 4 tane karides. Karidesler ilk defa ben bu kadar büyük karides gördüm. Böyle karidesler vardı. Yani jumbo boyun da jumbosu diyeyim yani, öyle büyüktü karides.
hamsi, kalamar hepsi vardı. O 45 euroydu. Kalamar söylemiştik. 14 euro onu ödedim. Sonra ne vardı? Yunan salatası, cacık, 1 bira, 1 mojito, 2 tane kola. Bir de ekmek söylüyorduk. Ekmek de ücretli burada çünkü. Pati diyorlar. Pati mi öyle bir şey yani diyorlar. Hepsi 90 euro tuttu. Ya bence fiyat performans olarak gayet iyiydi. Ha bence çok yüksek değil böyle bir mekan için. Şimdi Türkiye'de dondurma aldık. Yunanistan'da adalarda gördüğümüzde dondurmalar 3-3,5 euro civarlarındaydı topu. Burada Türkiye dondurma istedi. Topunu 2 eurodan aldık mesela burada. Aklınızda olsun. Kos'un anladığım kadarıyla merkezi çok pahalı. Yani burada şu gittiğimiz restoran, yani dondurmacı, öğlen de buradan içecekler falan almıştık. Bana çok pahalı gelmedi. Sakız'la, Midilli ile aynı geldi buralar. Ama merkez, evet merkez biraz pahalıydı. Bilmiyorum, belki oturduğumuz mekan sabah pahalıydı. Şimdi eğer vakit kalırsa gideceğiz açıkçası. Biraz merkezde dolaşacağız. Hiç yoktan orada bir yerde oturursak fiyat karşılaştırması yaparız. Şimdi biraz lezzet çekeceğiz. Bak arkadaki korna çalan %100 Türk. Yaya geçidinde durdu adam, korna çaldı da. Şimdi yemeğimizi yedik. Aracı otelin oraya park ettik. Biraz rahat bir şeyler giyindik. Çıktık gezmeye. Kos'un arka sokaklarını, meydanını falan gezeceğiz. Eminem, evet. Eminem de göstersin şöyle meydanı. Şöyle mavi beyaz sokakları. Evet, göstereyim. Evet, yatları çekelim dedik. Gayet gösterişli, güzel. Restoran, taverna. Teşekkürler. Hadi espera. Şu en sondaki bayağı büyük bir gemi, gösterişli bir gemiye benziyor. Onu da bir yakından görelim, sonra geriye döneriz. Böyle. Hello, welcome to Kos, welcome to Kos. Bu abim bilmiyorum ne diyor. Evet, Türker'le şimdi yürüyoruz. İlla oturacak bir yere gidelim diyor. Bir yerde oturalım diyor. Onun tabii oturmak istemesinin sebebi telefon. Bugünlerde biraz telefon veriyoruz açıkçası. Ama maşallah Türker ya, bize ayak uydurdun vallahi. Bugün şu ana kadar 16.000 adım atmışız. Türker'de maşallah. Yani sonuçta bizle birlikte yürüdü. Evet arkadaşlar, meydanda oturduk. Bir bira, bir mojito, bir tane frappe, bir de fanta içtik. Toplam hepsi 25 lira tuttu. Burada bildireyim dedim. Bizden bugünlük bu kadar. Yatmaya gidiyoruz artık, çok yorulduk. Yarın sabah tekrar görüşürüz. Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Kos Adası'ndaki ikinci günümüz. Kalktık, otelde kahvaltımızı yaptık. Şimdi akşam yemeği için 1-2 yer var açıkçası. Emine ile gidip bakacağız. Onlara göre rezervasyon yaptıracağız sabahtan. Oradan sonra Asklepion'a geçeceğiz. Oradan sonra da Kos Adası'nın en ünlü plajı diyeyim, yani
Beach'i diyeyim. Herkes genelde oraya gider. Paradise Beach diye bir yer var. Oraya gideceğiz. Günü orada bitireceğiz. Yani Paradise Beach'te olacağız. Akşam yemeğine geleceğiz oradan çıkıp da. Oraya gittiğimiz yerleri tek tek sizlere göstereceğiz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Dün onu söylemeyi unuttum. Ziyaköy'de Albi Restorant'a gitmiştik. Bu Albi Restorant'ın Google yorumları biraz kötüydü. Biz ondan dolayı burayı en son seçenek bırakmıştık ama diğer yerlerde haliyle rezervasyon bulamayınca Albi Restorant'a gittik, mecbur rezervasyon yaptırdık. Gördünüz kalabalığı sonuçta. İşte Google yorumlarda işte yemeklerin geç geldi, yemeklerin biraz tatsız tuzsuz olduğu falan söyleniyor. Evet, geç gelmesine hemfikirim. Biraz geç geliyor yani. O da balıklar, özellikle deniz ürünleri geç geliyormuş, onu fark ettim. Ama et, ama tavuk erken geliyor. Biz ama gayet memnun ayrıldık. Lezzet konusunda gayet lezzetliydi. Bence fiyat performans bir yerde. Ben ondan dolayı size tavsiye ediyorum yani oraya. Yani çok fazla Google yorumlarına çok fazla takılmayın orası için bence. Evet, şu anda araçla Almi Restorant'a yer ayırtmaya doğru gidiyoruz. Otelden çıktık. Rezervasyon yaptırmaya gidiyoruz ama Google'da da saat 12'de açıldığını söylüyor. Bakalım, gideceğiz. Eğer açıksa rezervasyon yaptıracağız. Çünkü saat şu anda 10. Bizim şeye çıktık. Rent-A-Car'ın oraya. Dün neler yaşadık biz bu Rent-A-Car'da, dün neler yaşadık. Burada sağdaki yerden bahsediyoruz. Orası. Bir de burada arkadaşlar şunu söyleyeyim de, hani bilmiyorum, çoğu zaten benim yaptığım gibi şey yapıyordur, takılıyordur daha doğrusu. Hani burada araç kiralıyoruz, gerçekten hani sonuçta farklı bir ülkedesiniz. Çok dikkatli olun yani. Yavaş gidin. Ben yani yalan yok, böyle çok boş olmadığı sürece yollar 50'yi bile kolay kolay geçmiyorum. 50-55 arasında gidiyorum. Çok dikkatli oluyorum. Allah korusun hani birisi atlar ya da bir kaza olur. Sonuçta kendi ülken gibi değil. Dil bilmiyorsun, iz bilmiyorsun gibisinden. Hani zorlanmayın diye. Yani araç kiralamak evet kolay ama araç kiraladıktan sonra böyle riskler var. Hani Allah korusun, bu riskleri her zaman göz önünde bulundurun. Bir de burada Türkiye gibi değil. Burada yaya geçidine bırak ayak atma, yani yaya geçidinin başında bir insan duruyorsa muhakkak ve muhakkak durun yani. Çünkü çok fazla bir de yaya geçidi var. Hani ben çok dikkat ediyorum yani yaya geçidini. Böyle giderken açıkçası yolda yaya geçidi izliyorum. Yani geldiğinde bakıyorum yaya geçidinde biri varsa uzaktan direkt frenliyorum yani. Çünkü atlıyorlar. Dün Yani. evet, dün atladı işte. Dün yani birisi, ben yani tamam çok hızlı değildim Allah'tan. Hani 30-40 kilometre hızla gidiyordum. Adam hiç dinlemiyor yani. Direkt atlıyor yani, haberiniz olsun. Ya şöyle, ama kaldırımda yürürken bir anda döndü, atladı. Hani hiç biz tahmin bile etmedik onun. Aynen öyle yani. Onun için hiç bu risklere girmeyin. Yavaş gidin. Sonuçta gideceğiniz yerler zaten çok fazla uzak değil. 15-20 kilometre en fazla araları. Yani ne olur 5 dakika geç gidersiniz ya. Sonuçta kendi ülkenizde değilsiniz. Farklı bir ülkedesiniz. Bu riske girmeye hiç değmez. Arabada genelde küçük araba veriyorlar. Zaten adalara gelenler hepsi, çoğu biliyordur. Burada küçük araba mantıklı. Büyük araba, zaten çoğu Rent-A-Car'da da büyük araba yok. Yani büyük araba dediğim sedan tarzı araba çok fazla yok. Genelde hep böyle küçük işte Corsa tarzı araçlar falan. Öyle araçlar var. Bizde şu anda Kia Picanto verdiler bize Avis. Ben zaten Kia Picanto istemiştim. En uygun oydu. 2026 model bir araç vermişler. Daha arabanın kilometresi 2681 kilometre. Manuel istedim, otomatik verdiler şansıma. Tamam, biraz zorlandık ama çünkü park etmede falan buralar çok dar sokaklar var. Yani çoğu, Sakız'da da öyleydi, Midilli'de de öyleydi. Merkezde yani park yeri bulmanız çok zor. Onun için küçük araç olduğunda çoğu yere girebiliyorsunuz. Yani büyük araçta şöyle tercih edilir. Yani mecbur aileyle geldin, aldın bir tane büyük Caravella tarzı bir araç aldın. Ne olacak? Merkeze uzak yere park yaparsınız, yürürsünüz yani. Hani böyle sıkıntısı olur size de. Bir de şu günün güncel fiyatlarıyla bahsedeyim. Hatta direkt karşımda bir tane benzinlik var. Şöyle göstereyim ben de. 95 oktan benzinin fiyatı 2 euro 20 sent diyebiliriz. 100 oktanın fiyatı 2 euro 30 sent diyelim. Dizel 1.85, bir de dizel Action varmış 1.90. Yani ortalama aslında 2 euro diyebiliriz dizelle benzinin fiyatı. Şu ana kadar ama bence gezdiğimiz adaları istinaden neyi gezdik? Sakız'ı gezdik, Midilli'yi gezdik. Kavala ada değildi ama hani Kavala diyelim, hani ada olarak demeyeyim de gezdiğimiz yerlerde Yunanistan'dakileri söyleyeyim size.
Benim favorim 300 metre sonra sola Sakız'da dönün. çok fazla gezilecek tarihi mekan, çok fazla böyle fotoğraf çekebileceğiniz alanlar vardı. Siz de diğer adalara gittiyseniz hani yorumlarda da yazabilirsiniz. Şu ada da çok güzel. Hani bir sonrakine de oraya gidebilirsiniz gibi. Ya da başka öneride bulunabileceğiniz yerler varsa eğer yorumlarda belirtirseniz ayrıca teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Astepion'a gelmiştik. Astepion'da giriş ücreti kişi başı 15 euro. Ben bu 15 euroyu vermek istemedim. Sonuçta 3 kişi 4 kişiye yaklaşık 60 euro para alacaklardı. Yaş sınırlaması yok çünkü. Ben 60 euro vermedim açıkçası. Gideceğim çünkü 10 euroya ben Shenzong Beach'te oturacağım. 60 euro ben buraya vermem yani. Haberiniz olsun. Bizim Hayır. tarihimiz daha güzel. Yani hayır, verecek olan vardır ama ben vermiyorum. Yani Baba biz gelecek olanların da bilgisini. Kişi başı 15 euro. Sağa dönün. Evet arkadaşlar, Paradise Beach şuradan direkt şu karşısı. Oraya gideceğiz. baba Efendim oğlum. biz de orada da denizde yüzelim mi? Evet, yüzelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi burası Paradise Beach. Şöyle ta bu en baştan başlıyor. Böyle komple geliyor. Şu sona kadar. Burası Paradise Beach olarak geçiyor. Biz hani burada işimiz bitti, gidiyoruz. Ondan dedim çekeyim. 2 şezlonga 20 euro para aldılar. Aklınızda olsun buraya gelirken. Deniz olduğu gibi kum. Çok güzel. Bildiğiniz İzmir altın kum gibi düşünebilirsiniz. Çeşme altın kum gibi düşünebilirsiniz. Şöyle şu gördüğünüz soyunma kabinleri. Şurada da bir duş var. Yani tabii beach diyorlar da bizim İzmir'deki beachler gibi değil tabii. Ama deniz olarak müthiş. Bir de şöyle söyleyeyim ben. 1 bira, 3 tane kola diyebiliriz. 3 tane kola, 2 su, bir tane de donut aldık yemek için. Toplam 25 euro da onlara para verdim. Haberiniz olsun. Buraya gelecekler için. Şimdi aramamızla tekrardan otele doğru gidiyoruz. Ben şunu çok seviyorum. İçleri bunun peynir dolgulu. Tamam. Çok güzel oluyor. Türkiye. Sen kendini kovala. Gel oğlum. Gel anneciğim. Evet anneciğim. Kavala'daymış. Muz ne kadar dedin? 83 euro. Yani ne kadar? Hayatım, yani yaklaşık 50 lira, 45-50 lira falan kilosu. Türkiye ile. Hayatım, Türkiye'de şu anda 150 liranın altında doğru. Ya buraya geldiniz diyelim. Acıktınız aynı bizim gibi. Böyle atıştırmalıklar alabilirsiniz. Bu neymiş? Bak, bu aynı şey. Islıklı ve şey. Evet bu da Bu ne kadar? 180 gram. 5,5-6 euro desem. 6 kere 5, 30, 300, aynen. Ben bundan sadece Anteplisini bu da 229 liraya aldım. baba bak Türkiye'de. bu da cips, bu da. Evet babacığım. Ya uygun olan şeyler de var, pahalı olan şeyler de var. Yani hani o tartışılabilir. Bazı şeyler çok uygun, bazı şeyler Türkiye'de daha uygun diyebilirim yani. Bazı burada, bazı Türkiye'de. Yani bunlarda aslında çok güzel şeyler var burada. Güzel sütler, güzel yoğurtlar, peynirler falan var ama hani buradan alıp Türkiye'ye gidilmez. Soğuk zinciri bozacağımız için olmaz. Bak yine patatesleri var. Jumbo. Ne kadar? 7 euroymuş. Paketi yarım kilo. Tamam, Fanta mı almak istiyorsun? Evet. Al bakalım. Kola al. Baksana hayatım. Yarım euro. 25 lira. Yani şu 25 lira. Şu bira. 33'lük. Yani şu da varmış. Bu da 0,60 cent. Bu da olsun 30-35 lira işte, yani ben yuvarlıyorum da artık artısı eksisine siz bakabilirsiniz. Sen ne alıyorsun? Siz Fanta mı aldınız? Birlikte içelim istiyorsan.
Tamam. Türkiye sen ne aldın? O da Fanta Fanta. aldım. Tamam. Bekle içelim istiyorsan sen de bunu. Tamam, hadi. Tamam. Hadi bakalım. Duşumuzu aldık. Akşam deniz kenarında Army Restoran diye bir yer var. Direkt denize sıfır. Orada rezervasyon yaptırdık. Şimdi oraya geldik. Göstereyim hatta. Şöyle. Army Restoran. Ay. Şöyle göstereyim bir. Alme diye. Burada akşam şurada bir yerde oturacağız. Bu arkadaştan bugün rezervasyon yaptırdık. Geziyoruz 35. Seviyorum. Geziyoruz. Geziyorum. Geziyoruz Geziyoruz. Geziyoruz. 35. 35. Yes. Allora. Buraya geldik. Akşam burada yemeğimizi yiyeceğiz. Burada tavernada olabiliyormuş bazen. Canlı müzik de olabiliyormuş. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Size burada nasıl bir deneyim yaşadık hepsini bildireceğiz. Baba buraya oturalım mı? Tamam. O benim için ne problem? Evet, şöyle bir masaya oturduk. Göstereyim ben. Tanem oturur musun kızım? Geç oraya otur istersen. Şimdi biz de oturacağız. Yemeği söyledikten sonra tekrardan göstereyim. Neler söyledik, ne kadar ödedik hepsini göstereceğim. Yerde böyle bir yer.